Değerli hanımlar ve değerli beyler, hepinize merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün yorgana nevresim geçirmenin en kolay yöntemini sizle paylaşacağım. Bu videomu daha önce paylaşmıştım. Arka fonda bulunan sesten bazı arkadaşlar rahatsız olduğu için sesi kaldırdım ve tekrar paylaşıyorum. Arkadaşlar, yorganımı sizlere göstermek amaçlı yere serdim. Yerler temiz. Bunu da eleştiren arkadaşlar olmuştu. Şimdi arkadaşlar, yorganımızın şu gördüğünüz belirlediğim kısımlarına, yani baş ucuna 4 tane mandal koydum. Bu mandalları koyduğum yerlere düğme dikeceğiz yorgana. Nevresime de ilikleri dikeceğiz. Ve iliklerle düğmeler karşılıklı şekilde olacak. Birbirinin karşısına gelecek. Bu şekilde yorganımızın ağız kısmına, yani yukarı başımıza gelen kısmına 4 tane düğme, yanları 2 tane düğme, ayak ucuna ise 3 tane düğme dikeceğiz yorganımızın. Nevresimimize de ilikleri dikeceğiz. İsterseniz sadece baş ve ayak ucu kısmına da dikebilirsiniz. Yanları dikmeyebilirsiniz. Kullanacağımız malzemeler ise bebe lastiği. Böyle esnek güzel bir bebe lastiği, naylon ip, oya ipi, biraz sağlam ve sıkı olduğu için bu iple dikmeyi tercih ediyorum. İğnemiz var, makasımız var ve düğmemiz var. Bu düğme nevresimin ayak ucuna dikilen düğmelerden biraz daha büyük bir düğme. İsterseniz tuhafiyelerden, bujiterilerden bulabilirsiniz. İsterseniz de evdeki kullanmadığınız kıyafetlerin bu şekilde büyük düğmesi varsa onları da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, burada püf noktası lastikten yapacağımız iliğin düğmeden çok çok küçük olması. Çünkü tam düğme ile aynı ayarda olursa düğmemiz yorgana diktikten sonra kolaylıkla çıkar. Kolaylıkla çıkmaması için iliğin biraz dar olması gerekiyor. Düğmeyi içinden zorla geçirmemiz gerekiyor, yani mantık olarak. O zaman kolaylıkla çıkmaz. Evet, bu şekilde iliklerimizi ayarlayıp dikeceğiz yorganımıza. Bende bu düğmeden 9 tane var ve ben şu an köşelerine, yanlarına ve ağız kısmına 4 tane, ayak ucuna da 3 tane düğme dikeceğim. Hep beraber nevresimimizi geri çevireceğiz. Evet, şimdi düğmemizi güzel ve sağlam bir şekilde dikiyorum. Düğme dikimi bittikten sonra iğnenizde bulunan ipi düğmenin dibinden birkaç kez dolaştırırsanız orada bir mesafe oluşuyor iliklerken, çok güzel oluyor. Ve ipimizi keselim. Şimdi de nevresim kısmımızda da iliklerimizi dikelim. Tam birbirinin karşısına denk gelecek şekilde. Şu an alt ayak ucundaki sol köşeyi dikiyorum ben. Lastik iliğimizin aşağı ya da yukarı bakmasının bir önemi yok. Yeter ki iliğimiz düğmemize göre sıkı olsun. Ayrıca şu payı da görmüyoruz ve yorganın gerçek yani ters çevrildikten sonraki kısmına gelmesine dikkat ediyoruz iliğimizin. Oradaki payın tam üzerine dikersek belki bir bolluk olur. Hatırlatmak istediğim bir şey daha var arkadaşlar. İliklerimizi nevresime, düğmelerimizi de yorgana dikmemizin sebebi, yorganı çok fazla sık sık yıkamıyoruz ve düğmemizin kırılma riski olmuyor. Eğer düğmeyi yorgana dikmeyip nevresime dikseydik, nevresimi sık sık yıkıyoruz. O yüzden makinede her yıkandığında kırılma riski çok olabilirdi. Evet arkadaşlar, iliğimi güzelce düğmeye geçiriyorum ve biraz sonra da ters çevireceğiz. Bu yöntemi şiddetle tavsiye etmemin sebeplerinden bir tanesi de çocuklarımız, gençlerimiz
yorganı tepiyorlar. Sabaha kadar böyle yorganın nevresimin içinde toparlandığını görüyoruz. Ama bu şekilde yaptığımız zaman düzgünce sabah kalktığınızda şöyle bir çırpıp düzeltebiliyorsunuz. Bazen de benim oğlum yorganın ayak ucunu baş ucuna çeviriyor. Nasıl oluyor onu da bilmiyorum valla. Evet, şimdi alttaki düğmemizi de, yani ayak ucunda tam yorganın ortasına diktiğimiz düğmeyi de ilikliyorum. Evet, şimdi sol taraftan çevirmeye başlayacağım. Elimi nevresimin içine sokuyorum ve sol taraftan çevirmeye başlıyorum. Bu köşeden tutup geri çeviriyorum. Şimdi de sağ taraftaki köşemizi, ayak ucundaki köşeyi ters çevirelim. Bu ayak ucundaki iki köşeyi çıkardıktan sonra geri kalanını tamamen çuval gibi böyle toplayıp ters çevirip çırpıyorsunuz. Çırptığınız zaman harika bir şekilde dümdüz oluyor. Değerli hanımlar, değerli beyler, bu fikrimle sizlere faydalı olabilirsem inşallah çok memnun olurum. Çünkü benim bildiğim güzel bir yöntem ve sizlerle de paylaşmak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer yaparsanız, kullanırsanız ve memnun kalırsanız yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu yöntem hoşunuza giderse WhatsApp'tan ve Facebook'tan sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. Bana destek olmuş olursunuz. Ben de çok mutlu olurum. Sizlerin sayesinde kanalımız büyümeye devam ediyor. İnşallah daha faydalı bilgilerle hep beraber olacağız. Evet değerli arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı, sıhhatli ve güzel günlerde tekrar görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı ömürler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.